Gece yarısında tüm kasaba titredi. Eski tren istasyonundan patlama sesi geldi. Herkes pencereye koştu ama karanlık çok yoğundu. Ada kalbinin hızla attığını hissetti. Sabah gökyüzüne baktıklarında yıldızların yerinde yeller esiyordu. Göz alabildiğine bomboş bir gök. Kasaba halkı fısıldaşarak korkularını bastırmaya çalışıyordu. Gece eski çınar tepesinde garip mor ışıklar belirdi. Ada ve Mete titreyen adımlarla ışıkları izledi. "Oraya gitmeliyiz," dedi Ada. Kütüphanenin gizli odasında eski bir sandığın içinde parlayan bir harita buldular. Üzerinde yıldız şekilleri ve eski çınar tepesi işaretliydi. Haritanın arasından çıkan mektupta şunlar yazıyordu: "Beni bulun, yoksa gökyüzü sonsuza dek kararacak." Mektup altın gibi parlıyordu. Ada ve Mete karar verdiler. Bu gizemi çözmek için birlikte yola çıkacaklardı. Heyecan ve biraz korku iç içeydi. Ailelerinden gizlice ayrıldılar. Ellerinde fenerler, ceplerinde harita vardı. Ay ışığında sessizce eski çınar tepesine ilerlediler. Orman içinden geçerken rüzgar garip bir şekilde fısıldıyor gibiydi. Sanki ağaçlar onlara bir şeyler anlatıyordu. Haritada işaretli noktaya geldiklerinde boş bir alan buldular. Ada yere bastı ve bir anda görünmeyen bir kapı açıldı. Kapıdan girdiklerinde bir tünel başladı. Her adımda zaman ileri ve geri akıyordu. Bir an bebek, bir an yaşlı gibiydiler. Tünelin sonunda gökyüzünde yüzen bir şehir buldular. Altın şehir. Her şey altından yapılmış gibiydi ve havada asılı duruyordu. Hologram şeklinde parlayan bir kraliçe belirdi. Yardım istiyordu. Zaman saatini onarın, yoksa her şey kaybolacak. Şehrin merkezinde dev bir saat durmuştu. Kasabanın zamanı bu saatin durmasıyla esir alınmıştı. Bir anda her şeyi unuttular. Kim olduklarını, neden geldiklerini. Ada onları fısıltılarla doğru yola çekti. Kraliçeye ulaşmak için gökyüzüne uzanan, döne döne giden bir merdivene tırmanmaları gerekti. Dev saat kulesinin tepesinde saatçi usta siyah peleriniyle bekliyordu. Gözleri zamanı görüyormuş gibi parlıyordu. Saatçi zamanı satabileceğini iddia etti. "Sizin zamanınız bana ait," diye bağırdı. Çocuklar irkildi ama geri adım atmadı. Önlerine üzerinde 3 bilmece yazılı büyük bir duvar çıktı. Geçmek için bilmeceleri çözmek zorundaydılar. En zor bilmecede Ada pes etmek üzereyken Mete duvardaki gizli harfi buldu. Bilmece çözüldü. Saatçi usta kaçarken yıldız tohumu çaldı ve arkasında çöken bir kule bıraktı. Çocuklar hemen peşine düştü. Yıldız tohumu bir ışık huzmesi gibi kaçıyor, çocuklar da peşinden uçuyordu. Bir anda kendilerini bulutların üstünde bir gemide buldular. Bulutlar şeker gibi yumuşaktı. Gökyüzü bahçesinde çiçekler yıldız ışığında konuşuyordu. Ada bir çiçeğe yaklaştığında çiçek hafifçe titreşti ve tatlı, fısıltıya benzeyen bir sesle konuşmaya başladı. "Ben bir zamanlar unutulmuş bir çocuk hikayesiyim," dedi. Mert başka bir çiçeği dinledi. O da yıldız tohumunun geçmişini anlatıyordu. Her çiçek bir anı, bir zaman parçasıydı. Her çiçek küçük bir hikaye anlatıyordu. Gökyüzü bahçesi, kaybolmuş zamanları ve unutulmuş hikayeleri saklayan büyülü bir yerdi. Ve yıldız tohumu tam ortasında yavaşça parlamaya başlamıştı. Yaşlı bir anka kuşu gökyüzünden inerek çocuklara yol gösterdi. "Yıldız tohumu kırılmadan önce tamir edilmeli," dedi. Yıldız tohumu çatlamıştı. Işığı yavaşça sönüyordu. Eğer hemen onarılmazsa gökyüzü karanlığa gömülecekti. Anka kuşu yıldız tohumunun yalnızca gerçek dostlukla tamir edilebileceğini söyledi. Gökyüzü bahçesi sessizleşmişti. Tüm çiçekler, tüm yıldızlar, hatta rüzgar bile sanki o ana tanıklık etmek için durmuştu Ada ve Mete ellerini tohumun üzerine koydu. Saatçi son bir kez ortaya çıktı ve çocukları bir illüzyona hapsetti. Yıldız tohumu gökyüzüne yükselip bahçeyi ışıkla doldurduğu anda her şey bir anda sarsıldı. Karanlıkta siyah peleriniyle saatçi usta belirdi. Gözleri hala zamana hükmediyor gibi parlıyordu. Her şeyin bir rüya olduğunu inandırmaya çalıştı. Ada ve Mete birbirlerine güvenerek illüzyonu kırdı. Ellerindeki dostluk ışığı tohumu sarıp sarmaladı. Saatçi zamana hükmedemeyince kendi içine çekildi ve kayboldu. Gerçek zaman yeniden akmaya başladı. Yıldız tohumu parlayarak gökyüzüne yükseldi. Tüm kasaba yıldızlarla dolu bir kutlama yaptı. Zamanı durdurmak imkansızdı ama birlikte yürüyen kalpler zamanı bile iyileştirebildi. Gerçek zaman sadece akmakla değil, cesaret, dostluk ve kalpten gelen ışıkla anlam bulur.